Arkadaşlar nasılsınız? Beni soracak olursanız her zaman söylediğim gibi bomba gibiyim. Aslında bugün çok da bomba gibi değilim çünkü bir yaş daha aldım. Bugün 8 Mayıs, Cumartesi, benim doğum günüm. Ev halkıyla yüzleşmeden önce sizinle yüzleşeyim dedim. İyi dileklerinizi duyar gibiyim. Teşekkür ederim. Bir anda şöyle bir video çekmek istedim. 41 yaşına giriyorum. 41 yaşıma kadar öğrendiğim her şeyi paylaşacağım. Annemiz babamız bir şeyleri söylerdi. Biz de ha der geçerdik, yani şahsen ben öyle yapardım. Ama ne zaman başıma gelirdi o olay ya da onların dediği bir öğüt vesaire, o zaman derdim ki haklılarmış. Gerçekten bu böyleymiş. Çok çalışmanız lazım. Her zaman çalışmalısınız. Çünkü bu olmazsa hayat duruyor. Hiçbir şekilde kimseden medet ummadan sizin kendi gücünüzle, beyninizle çalışmanız gerekiyor. İşleyen demir ışıldıyor. Siz çalışırsanız siz güçlü oluyorsunuz. Ama çalışmazsanız insanlara muhtaç oluyorsunuz. Bu da iyi bir şey değil. İkincisi, kimseyi takmayacaksınız. Hiç kimsenin dediği şeyi önemsemeyeceksiniz. Herkes bu hayatta bu yaşıma kadar bir şeyler söyledi ve ben önemsemeye çalıştım. Ne kadar gereksiz düşüncelere girmişim böyle. Ben doğru bildiğim şekilde hayatı yaşamaktan yanayım bundan sonra. İnsanlar bana burada çok yanlışsın, burada çok doğrusun demesin. Çünkü onların da kendilerine göre doğru ve yanlışları var. Ben de onlara bir şey söylemiyorum. Lütfen artık etlime sütlüme karışmayın. Çünkü ben bu yaşıma kadar bunu öğrendim. Size de söylemek istiyorum. Bence uygulayın. Kimsenin dediği hiçbir şeyi umursamayın. Muhakkak kız arkadaşlarınız olsun. İlişkiniz de olsa, efendime söyleyeyim, ne bileyim, erkek arkadaşınız olur, eşiniz olur. Kız arkadaşlarınızda bir alanınız olsun. Mesela onlarla dışarı çıkın. Sabaha kadar hiç kimseyi umursamadan dans edin, eğlenin, deşarj olun. Alanınızın içine partnerinizin, karşı cinsin girmesine müsaade etmeyin. Dördüncü öğüdüme geliyorum. Klasik olacak ama hangisini seviyorsanız en çok onu yapın. Çok okumak mı, çok film izlemek mi, çok insan tanımak mı? Hangisini seviyorsanız onu yapın. Hepsini seviyorsanız hepsini yapın. Gerçekten sizin kendinizi geliştirmenizde büyük fayda sağlıyor. Ben mesela çok fazla okumayı sevmem ama şimdi bu storyteller falan çıktı. Oralardan annem hikaye dinliyor. Ben de onunla birlikte dinliyorum. Yani bir kitabı alıp da, hele de şöyle bir kalınlıktaysa, direkt ona baktığımda psikolojim bozuluyor. Ama bir film izlediğimde ya da bir ülke gördüğümde ya da başka bir yere gidip başka insanların kültürlerini gördüğümde de kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Ki geliştirdim de. Muhakkak yemek yapmayı bilin arkadaşlar. Yemek yapmak gerçekten çok önemli bir şey. Çünkü ne olursa olsun her zaman ailenizle bir arada olmuyorsunuz. Ya da eşinizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla. Kimseye muhtaç olmazsınız. Dışarıdan da yemezsiniz. Paranız cebinize kalır. Gider kendi market alışverişinizi yapar. Kendi sevdiğiniz şeyleri yaparsınız. Artı yemek yapmak ileride flörtünüzle olan diyaloğunuzda da size yardımcı olacaktır. Çünkü yemek yapmayı seven ve güzel yemekler yapan bayanları karşı cins çok sever. Erkekler için de bu öğüdü verebilirim bu arada. Bizler de çok seviyoruz mutfağa giren erkeği. Şimdi bu kaçıncı öğüttü ya? Bir dakika. Bu hesapsız kitapsız açılmış bir video olduğu için 5'ti galiba bu. Neyse. Samimi bir iki arkadaşımız olsun. Ama onlar sizin dostunuz olsun. Yani her şeyinizi anlattığınız, sohbet ettiğiniz, ama her şeyinizi dediğim, yani kendi öz çekirdek hanenizdeki, ailenizdeki problemleri vesaireleri, eşinizde olan bunları anlattığınız değil, hayata dair yaşadığınız olayları, onlarla ilgili gizli secret durumları falan anlattığınız iki tane dostunuz olsun. Bir değil, iki olsun. Çünkü biriyle aranız kötü olursa diğer dost kalır. Ben şanslıyım, iki tane kardeş. Yani birisiyle bozulsa aram, diğeriyle de bozulur ama bozulmuyor. Biz çok test ettik 41 sene boyunca dermişim. Sırlarınızı hemen yeni tanıdığınız insanlarla paylaşmayın. Niye paylaşmayın? Sır olarak kalmıyor. Bir kişinin bildiği sır değildir. Muhakkak bir gün aranız kötü olduğunda diğeri gider onu yayar. Ondan sonracığıma, eğer biriyle flört ediyorsanız, flört ettiğiniz kişinin ailesiyle diyalog halindeyseniz onlarla her zaman seviyeli, saygılı olun. Çok sıkı fıkı işi dışı olmayın. Çünkü unutmayın ki siz dış kapının dış mandalısınız. Esas aile onun ailesi yani. Her zaman onu koruyacaktır ne olursa olsun. Riyakarlık. Riyakar olmamaya çalışın.
Her zaman için dürüst olmaya çalışın. Ama işle ilgili bir durumu kurtaracaksanız ufak yalanlar söyleyebilirsiniz. İnsanlara zarar vermeyecek şeyler olabilir bu. Ben kendi gemimin kaptanıyım, kendi gemimi kurtarırım, bana ne diyorsanız da muhakkak karma diye bir şey var. Dönüyor, dolaşıyor, sizi buluyor arkadaşlar. Onu bilin. Bu güzel bir şey değil. Yapmayın bunu. Resim yapmaya çalışın. Resim yaparsanız eğer bir şeyleri çizmek ve onu bir yere asmak gerçekten insanın bir şeyleri üretmesi hoşuna gider. Resim de bunlardan biri. Ben resim diyorum ama atıyorum siz bir enstrüman çalabilirsiniz. Bununla ilgili bir kursa gidebilirsiniz. Ya da hikaye yazabilirsiniz. Ya da işte günlük tutabilirsiniz. Bir şey üretmek, bir şeyi kendi yeteneklerin doğrultusunda yapmak ve onu insanlara sunmak güzel oluyor. Benim mesela annemle Anneler Günü'nde yapmış olduğum bir resim var. Onu yatak odama astım. Her zaman görüyorsunuz zaten çekimlerde. Şurada da göstereyim. Nasıl, beğendiniz mi? Bu akıtma çalışması oluyor. Hiç anlamam resimden. Birlikte aldık tablola benim boyum kadar salonda onu boyaları, akrilik boyaları işte üstüne sıkıyorsun, fön makinesiyle kurutuyorsun falan. Salonun duvarlarını görmeyin, rezil olmuştu ama çok güzel bir çalışma çıktı. Ben bu çalışmaya şey diyorum, geçiş tüneli yaptık. Işınlanma, geçiş kapısı oldu bu diyorum. Mantıksız bir şey yaptık ama mantıklı bir şeye de döndü aslında. Çok fazla Netflix izliyorum ya. Pahalı mücevherler kullanmayın. Evet, hepimizin bir hevesi oluyor belli yaş grupları, yaş aralığında. İşte pırlantalarımız olsun, elmaslarımız olsun, şu bu, ama ben çok kaybettim arkadaşlar. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Ve pırlanta tarzı, elmas tarzı, zümrüt tarzı taşlı şeyleri aldığınızda, sıkıldığınızda ya da ekonomik durumunuz kötü olduğunda bozdurduğunuzda yarı fiyatından daha azını bozuluyor yani. Onun yerine altın alın, çeyrek altın. Tamam, üstünüze belki takamayacaksınız ama insanlara her zaman kıymet verin. Bu çok önemli bir şey. Annelerimizin, babalarımızın eskiden gördüğü şeyleri bize dayatması diye bir olay var. Bunu da söylemek istiyorum. Onların doğruları doğrultusunda büyüyoruz. Ama her zaman kendi doğrunuz olsun. Kendinize seçtiğiniz bir mesleğiniz olsun. Benim babam doktor ya da benim babam edebiyat öğretmeni. Ben de onun bana dayattığı şeyler doğrultusunda bu mesleklere yönelmeliyim diye düşünmeyin. Çünkü siz ayrı bir karaktersiniz. Tabii ki 17-18 yaşına kadar biz annemizden, babamızdan gördüğümüz eğitim, örf, adet doğrultusunda bir kişiliğiz ama sonrasında çıktığımızda biz kendimizle dışarıdaki insanlarla kendimizi geliştiriyoruz. Ve kişiliğimiz doğrultusunda sevdiğimiz, seçtiğimiz her şey, insanlar olsun, arkadaşlık olsun, meslek grubu olsun gelişiyor ve kendimize ait fikirlerimiz oluyor. O fikirleri savunun. Tabii ki bunu yaparken onları da kırmayın. Onlara tatlı dile getirin. Çünkü bu onların biraz kırılmasına sebep olabiliyor. Ben yaşadım ama sonra beni tebrik ettiler. Şu an benimle gurur duyuyorlar. Rahmetli babam da toprağı bol olsun gurur duyuyor. Bundan eminim. Tabii ki erkek arkadaşlarınız olsun ya da kız arkadaşlarınız olsun, beni dinleyen sevgili genç erkek abonelerim. Çok fazla verici olmayın. Çok fazla alıcı da olmayın. O dengeyi eşit tutun. Denge eşit olduğu zaman bir şeyler devam ediyor. Ama olmadığı zaman devam etmiyor. Şu an mesela benim bir erkek arkadaşım var. Ve çok dengeli bir ilişkim var. Dengede giden bir ilişkim var. Kimse kimseye fazla bir şey vermiyor. Bak, bu yürür ama şimdiye kadarki yaşadığım ilişkiler yürümedi, yürüyemiyor. Niye? Çünkü hep şunu derdi rahmetli anneannem. Senin sevdiğini değil de seni daha çok sevenle birlikte ol derdi. Yanılıyormuş. Her şeyin eşit olması gerekiyor bir şeylerin yürüyebilmesi için. Yoksa bir noktada tıkanıyorsun. Senin sevgin bitiyor, karşı taraf çok seviyor seni. Devamlı sana fedakarlıklarda bulunuyor. Bu sefer sen suçlu oluyorsun onu sevmediğin için, ondan ayrıldığın zaman. İşte nankör oluyorsun, şu oluyorsun, bu oluyorsun ya da karşı taraf için de aynı şey geçerli. Onun için ilişkilerinizde hep dengeli olmaya çalışın. Ne kadar çok seviyorsanız sevin. Yapın, bir şekilde kendinizi frenleyin, duygularınızı frenleyin demiyorum ama çok fazla duygunuzu göstermek de evet karşı tarafı itebiliyor. Bir tane argosu var bu işin, deveyi diken insanı
bla bla, bipleyeyim ben burayı. Söylemiyorum zaten, biplememe de gerek yok ama gerçekten böyle de bir şey var yani. Sevgili ilişkilerinde, arkadaşlık ilişkilerinde. Kendinizi çok sevin. Her zaman kalktığınızda güne, günaydın diyerek önce kendinizle başlayın. Şu an mesela pandemideyiz, hep evdeyiz ama ben gün içerisinde arada makyaj yaparım, arada saç bakımları yaparım, bakım videoları çekerim, size cildime bakarım, siz de bunu yapın. Asla kendinizden vazgeçmeyin, psikolojiniz hep ayakta dursun, hep dik dursun. Çok güzel filmler izleyin, hem de gerçek hayattan alınmış olan filmleri izleyin, bu da çok önemli. İlk saydığım maddelere bağlanıyor bu iş ama sizin kendi kişiliğinizi geliştirmenizde ya da bir olaya bakış açınızda bu filmler çok yardımcı olacaktır. Çok fazla Netflix takılmayın ama Netflix'te farklı şeyleri bize empoze etmeye çalışıyorlar. Etkilenmeyin onlardan da. Komşularınızla aranız muhakkak iyi olsun. Eskiler ne derdi? Ev alma, komşu al. Bir şey olduğu zaman ilk yardımda koşacak olan komşularınız, yardımınıza koşacak olan komşularınız olduğu için de komşularınızla aranız hep iyi olsun. Pandemide belki birbirimize gidip gelemiyoruz ama bir güzel yemek mi yaptınız, kek mi yaptınız, pasta mı yaptınız? Mesela benim karşı komşumla aram çok iyidir. Sanki iki ayrı evde değil de bir evde yaşıyormuşuz gibiyizdir. O bana bir şeyler getirir, ben ona bir şeyler getiririm. Bu birbirimizi düşünüyoruz, birbirimizi seviyoruz. Ben bunu yaptım, seninle paylaşmak istediğimin en güzel göstergesi bence. Onun için komşularla muhakkak aranız iyi olsun. Onlar yarın bir gün başınıza bir iş geldiğinde en önce size koşacak olan insanlardır. Bulunduğunuz muhitte, oturduğunuz çevreden bahsediyorum yani. Eski dostlarınızı asla unutmayın. Sosyal medya bunun için var. Sağ olsun Facebook, Instagram, ilkokul arkadaşlarımızı bile birbirimize gösterip takip etmemizi sağlıyor. Takip edin. Onların hayatlarıyla ilgili onlarla arada direct bölümünden sohbet edin. Uzakta olsalar bile. Çünkü eski dostluklar hiçbir zaman yenisi gibi olmuyor. Güzel giyinin. Her zaman bakımlı olun. Çünkü insanlar maalesef en önce dış görünüme bakıyorlar. Aşkta da bu böyle. Kimse kimseye ben senin içini sevdim demesin, yalan. Sonra aşk, sevgi vesaire işleri derinleşince evet, o kilo almış ya da pasaklıymış, onlara bakmıyorsun, önemsemiyorsun ama ilk etapta iş hayatında da olsun, aşk hayatında da olsun, çevreyle olan ilişkilerinde de olsun bakımlı olmakta, üstüne başına özen göstermekte kesinlikle ve kesinlikle fayda var, artı var diyorum. Alanınızda temizlik yapmayı sevmiyorsanız bile en azından odanızı temiz tutmaya çalışın ve düzenli olmaya çalışın. Hayatınız kolaylaşır. İstediğiniz evrakları çok rahat, kolaylıkla bulabilir. İşinizi hemen halledebilirsiniz. Hatta ve hatta faturalarınızı vesairelerinizi, saklamanız gereken evrakları, vergi ödemeleri şu bu, hep bir dosyada düzenli olarak saklayın. Dosyayı açın. Bir sorun olduğunda tık 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 tık, dijitalleşmeye başladığımız bir hayatta çünkü otomatik ödemelerimiz bile bazen ertelenebiliyor ya da ödenmiş gösteriyor kendini ama ödenmemiş oluyor. Eski sistemde dosyalama sistemini tutmakta eski sistem oluyor bu. Babam yapardı. Bana da zaten bir kırmızı dosya verdi. Ben de onu şimdi koruyorum ve ben de aynı şekilde aynı düzende gidiyorum. Devam ettirmekte fayda var diyorum. Sıkıldınız mı? Sıkılmayın ya. Yani biraz anne baba öğütleri gibi de oluyor ama ben paylaşmak istedim. Başıma geldi. Annem babam bana söylediğinde evet ben dinlemedim. Siz de büyük ihtimalle bu videoyu biraz izleyeceksiniz ve belki atlayacaksınız ama atlamadığınız ve dinlediğiniz bölümlerden size birazcık hayata dair yardımcı olabilirsem ne mutlu bana. Çünkü başıma gelmiş olan, beni büyütmüş olan, mutlu etmiş olan, üzüldüğüm olaylarla ilgili öğütler veriyorum size. Kendi gelişimimle ilgili öğütler veriyorum çünkü şu an size. Ve bunu hesapsızca, kitapsızca, yazmadan, çizmeden yatakta böyle gözümü açtığım an itibariyle aklıma geldi, vermek istedim. 41 yaş bu arada benim için çok önemliydi. Teknelerde kutlayacaktım. 41 gece happy birthday yapacaktım. Pandemi bunu da öğretti. Hemen sizinle paylaşayım. Hiçbir şey sabitlenmemek lazımmış. İşte 41 yaşına giriyorum. Çok güzel bir doğum günüm olacak. Şöyle kutlayacağım, böyle kutlayacağım. Yalan, yanlış işler bu işler. Hiçbir şey sabitlenmeyin. Ne hissediyorsanız o anki çevrenizle, ailenizle, o anki duygularınızı samimi bir şekilde yaşayın. O gününüzü kutlayın, vakit geçirin.
Benim biraz bugün içim eksik kaldı. Çünkü çok sevdiğim bir insan yurt dışına gitti. Onun yurt dışına gitmesini istemiyordum ama gitmek zorunda kaldı. Onun için bir yanım onunla. Ama o da sağ olsun, eminim bugün bana eksikliğini hissettirmeden devamlı mesajlarıyla, işte aramalarıyla yanımda olduğunu gösterecektir. Ben Alem'le geçireceğim mesela. Halbuki geçen senelerde hayallerim farklıydı. Böylesi ama daha samimi, daha içtenmiş, biliyor musunuz? Onun için sabitlenmemek lazım hiçbir şeye. Bu arada ne kadar çok para harcıyormuşuz? Paranızın değerini bilin. Bu da bir öğüt. Devamlı bir şeyin 3 çeşidini almak zorunda değilsiniz. Gardırobunuza bakın. Siyah basic bir pantolona mı ihtiyacınız var? Üstüne de basic slim fit bir gömleğe mi ihtiyacınız var? Aman da bu. Bunları alın. Gittiğiniz zaman alışveriş merkezine, şu gömlek de iyiymiş, şunun kolu da böyle katlanıyormuş, ay şu pantolon da İspanyol iniyormuş diye çeşit şey almayın, giymiyorsunuz. Allah'a şükür ben şeyi seven bir insanım. Paylaşmayı seven bir insanım, beklentisiz. Aralarda revize ediyorum dolabı. İhtiyacı olan insanlara veriyorum falan filan, ama bu pandemide iyice anladım ki çok gereksiz harcamalar yapıyormuşuz. Hiç gerek yokmuş. Mutfaktan ses geliyor. Büyük ihtimalle bana kahvaltı hazırlıyorlardır. Çünkü bugün mutfağa girmeme günüm. Bugün benim doğum günüm. Bugün şımartılma günüm. Her şeyi onlar yapacaklar. Biraz sessiz yapın ama ya. Video çekiyorum ben burada. Neyse. Acaba menemen yaparlar mı ya? Canım menemen istiyor da. Çok insan tanıyın. Bu çok önemli bir şey. Kendinizi sınırlamayın. Çok insan tanıyın. Çok insan size çok şey öğretir. Ama çok şey öğrenip, çok şey bilip de mutsuz da olmayın. Çünkü çok fazla bilgi de insanı mutsuz yapar. O nasıl olacak bir gün diyorsanız, vallahi bilmiyorum, bir ayarı var işte. Ben artık onu tutturmaya çalışıyorum 40 yaşından sonra. 41'e girdim ya şimdi bugün. Tamam, bundan sonra iyice tutturacağım. Bu bir hissiyat oluyor galiba yaşadığın şeylerle ilgili. Zamanla oluşan bir şey. Aslında bunu ben öğüt olarak size hiç vermeyeyim. Çünkü bu uygulamalı olan bir şey. Çok insan tanımak, çok fazla bilgiye sahip olmak ve bunu kullanmak, ama bunu yaparken de mutsuz olmamak. Çevrenizde gerçekten biriktirdiğiniz insanlar olsun. Bu da ayrı bir öğüt olsun. O insanlar başınız sıkıştığında size koşabilecek insanlar olsun. Bilgisiyle, maddiyatıyla, maneviyatıyla. Bu 3 ayrı kulvarı bir kişide bulabiliyorsanız ne mutlu size, ama zor olur o. Onun için 3-5 tane birikiminiz olsun. Sizin zor zamanlarınızda koştuğunuz, sizin de zor zamanınızda size koşabilecek insanlar olsun. İyilik yap, denize at demişler. Yalan arkadaşlar, 41 yaşındayım. İyilik yaptım, denize attım. Ama atarken de yani bu çıkan küçük dişim gibi, anneannem derdi, denize fırlatacağız şimdi, bilmem nereden atacağız diye. Hep bir beklentimde oldu yani. Olmadı değil, eminim sizin de vardır yani. Onun için iyilik yapıp denize atmayın. Yani atarken tamam şey yapın, gerisini bekleyin, ama beklediğiniz kişiler doğru kişiler olsun. Doğru kişilere iyilik yapın. Anlayan kişilere iyilik yapın. Yani ben her insanın sıkışık döneminde ben o insanı öyle bırakamam ki, şöyle olamaz ki bilmem ne deyip kendinize gereksiz bir kalabalık çevre yaratmayın. Eğitiminize önem gösterin. Efendime söyleyeyim, ailenizin kıymetini bilin. Annenizin, babanızın kıymetini bilin. Çevrenizdeki arkadaşlarınızın kıymetini bilin. Fakat genel bu verdiğim öğütlerin toplamında da bunların kıymetini bilirken doğru kişilere kıymet verin demek istedim aslında. Bu videonun özeti buydu arkadaşlar. Kıyafetlerinizin kıymetini bilin. Bu da çok önemli. Aklıma geldi şimdi. Niye? Çünkü küçüklüğümden beri atıyorum Adidas eşofman alıyordum. Arkadaşıma gidiyordum. Arkadaşımda kalıyordu o eşofman, ama yenisini alırım diyordum. Ya da sonra gittiğimde alırım ondan diyordum. O eşofman bir şekilde yok oluyordu. Yani gerek yok böyle bir şeye. O kıyafete önem veriyorsan ve ona zor şartlarda sahip olduysan ona sahip çıkacaksın. Kıymetini bileceksin. Malına sahip çıkacaksın kısacası. Eşofmandan yola çıktım. Ama özeti şu. Malına sahip çıkacaksın. Değerini bileceksin. Hele de zor şartlar altında elde ettiysen. Ben bu hayatta 18 yaşından sonra kendi tercihim doğrultusunda her şeyin dişimi tırnağıma takarak kendim sahip oldum. Zor şartlarda sahip oldum. Onun için hep kıymetini bilmeye çalıştım. Aralarda toyluğum oldu, çocuksuluğum oldu ya da bir yerlerde bir şeylerim unutmuşluğum oldu. Ama başıma gelen şeyler doğrultusunda şu öğüdü veriyorum demek ki size.
Hayatta ne olursa olsun şimdi aklıma geldi. Bir kere de olsa bir aile kurun. Bu aile ama 2 kişilik olur, karı koca, ama devamını getirmek isterseniz çocuklarınız olur, geniş bir aileye sahip olursunuz. Çünkü neden? Dostlar eve gidip muhabbetler tükenip sohbetler tükendiğinde siz yalnız kalıyorsunuz. Maalesef hayatın bir gerçek döngüsü var. Anne babamız her zaman başımızda olmuyor. Kardeşimiz gidiyor, evleniyor ya da yurt dışına gidiyor ya da başka bir şey oluyor. Yalnız kalıyorsunuz. O zaman ne oluyor? Eşinizle birlikte bir hayatı paylaşırsınız. Yalnız bırakmayın kendinizi. Çapkın olabilirsiniz. Ben güzelim elimi sallasam eğrisi diyebilirsiniz. Muhakkak bir kişiyle bir aile olun. Ve ona olurken de çok fazla beklemeyin. Çünkü niye? 40'tan sonra daha çok eleştirici oluyorsun ve daha az insanı beğeniyorsun. Ya bunun da bu huyu var, şunun da şu. Kıskanç adam mı hiç işim olmaz ya da kıskanç kadın mı hiç işim olmaz deyip çok, onun için bunun da belli bir yaşı var. 35 yaşına kadar bence hayatınızda size uygun olduğunu düşündüğünüz hayat arkadaşınız, sevdiğiniz kimse, onunla evlenin ve o evliliği yaşayın bence. Sen niye yapmadın iyi gün derseniz yapmayacağım ne malum. Her an sürpriz yapabilirim dermişim. Vallahi aklıma bunlar geliyor. 41 oldu mu bilmiyorum ama belki verdiğim öğütler saçma da gelmiştir ama ben hissettiğim şekilde spontan dediğim gibi açtım videoyu. Aklıma da bunlar geldi. Sizi seviyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bugün 41 oldum ben. Tadını çıkarayım. Hadi görüşürüz. Karşı komşum diye bahsetmiştim ya, pasta yapmışlar. Böyle mum da koymuşlar. Çok şekerler. Onları çok seviyorum. Bu videomu izliyorlarsa sizi gerçekten çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bu arada akşam oldu ama ben bu videoya eklemek için tekrardan böyle bir kayıt almak ihtiyacı duydum. Dobby! Size Dobby'yi göstereceğim. Çok tatlı. Poşta yiyecek misin? Poşta yiyecek misin sen? Sıpa! Sıpa!